Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Hem çok kolay hem çok çabuk yapılan güzel bir patlıcan mezesi yapacağım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz de çok fazladır. O yüzden bu güzel mezeyi yapıp hepinizin yemesini, tatmasını arzu ettim. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Patlıcanlarımızı bıçakla delikler açarak ocakta güzelce közlüyoruz. Bu aparatla közlemek gerçekten çok kolay oluyor ve hızlı da oluyor. 3 adet patlıcan kullanıyorum, kemer patlıcan. Delik açmayı unutmayın. İçindeki su buharlaşsın. Pişen yerlerini ters düz ederek patlıcanlarımı güzelce közlüyorum. Közlediğim pişmiş patlıcanlarımı da bir naylon torbanın içerisine alıyorum. Bu şekilde çok daha kolay soyuluyor. Naylonun içerisinde sıcaklıkla terlediğinde dış kabukları kolay çıkıyor. İyice kapatıyorum naylonumun ağzını ve kenarda bekliyor. Şimdi benim 5-6 adet kornişon turşum var. Onları minik minik doğruyorum. Kornişon turşu bu mezeye çok güzel bir lezzet katıyor. Evinizde normal salatalık turşusu varsa onu da koyabilirsiniz. Bu mezeyi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok değişik, çok lezzetli, aynı zamanda sağlıklı da. Bilen mutlaka vardır ama bilmeyen çok kişi var. O yüzden herkesin bu lezzeti tatmasını arzu ederim arkadaşlar. Yapılışı da çok hızlı ve kolay. Turşularımı doğradıktan sonra kasemin içerisine alıyorum. Derin bir kase olmasına özen gösterin ki bütün malzemeyi karıştırırken rahat edin. Bir avuç kadar yıkadığım dereotlarım var. Dereotlarını minik minik doğruyorum. Doğradığım dereotlarını da kasemin içerisine alıyorum. Bütün doğrama işlemimiz şimdilik bu kadar. Şimdi 4 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Süzme yoğurt da koyabilirsiniz. Normal yoğurt da. 2 tatlı kaşığı tahin koyuyorum. Tahin bu mezenin olmazsa olmazı. 1 tatlı kaşığı da hardal koyuyorum. İki diş sarımsağım var. Onu sıkıyorum. Yarım limon suyu sıkıyorum. Ve patlıcanlarımı güzelce soyuyorum. Soyduktan sonra da minik minik doğrayacağım. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmayı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaşacağımız her yeni tarif videosu ilk olarak size bildirilecektir. Bu şekilde hiçbir videomuzu da kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da bana da destek olmuş olursunuz. Ben de size minnettar kalırım. Şimdi patlıcanlarımı güzelce doğruyorum. Bıçaktan sanki satır gibi minik minik geçireceğim. Birkaç kere üst üste geçireceğim ki patlıcanlarım iyice ezilsinler. Beni hangi ülkelerden, hangi
şehirlerden seyrediyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum çünkü. Kestiğim patlıcanlarımı da diğer karışımımın üzerine ilave ediyorum. Çekme tuz ve çekme karabiber koyuyorum. Tuz ve karabiber sizin zevkinize bağlı miktarı. Bir çay kaşığı kadar da kimyon. Kimyon, tahin, limon, bunlar bu mezenin olmazsa olmazı arkadaşlar. Şimdi bütün malzememizi çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Hepsi birbirine iyice özdeşleşsin. Özellikle de patlıcanımız iyice ezilsin diye bıçağımızla bastıra bastıra güzelce karıştırıyoruz. Sahanıma 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Güzelce eritiyorum cozur cozur. Eriyen tereyağının içerisine 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber katacağım. Güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı nohutum var haşlanmış. Nohutumu da bu karışıma katıyorum ve iyice karıştırıyorum. Nohutlar çıtır çıtır olacak biraz. Şimdi hazırladığım patlıcan karışımımı tabağıma alıyorum. Tabağıma güzelce yayıyorum. Ortasını biraz boşluk, çukur açıyorum. Şimdiden nefis görünüyor ve çok güzel kokuyor. Köz patlıcanın kokusu bütün mutfağı sardı arkadaşlar. Şimdi bu çukur bıraktığım kısma da tereyağlı nohutlarımı koyuyorum. Tereyağının sosunu da üzerine damlatıyorum. Gerçekten çok leziz, çok kolay ve pratik hazırlanan bir meze. Umarım evinizde siz de denersiniz. Bu lezzeti damağınızda hissetmenizi arzu ediyorum gerçekten. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. İşte harika mezemiz böyle görünüyor. Lezzeti de harikulade. Bir sonraki güzel ve sağlıklı tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum.